Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Diliyorum ki her zamanki gibi çok iyisinizdir. Her bakımdan çok iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda da gerçekten bana gelen talepler ve sorular üzerine derlediğim, bu konularla alakalı bana soru soran, video yapmamı talep eden arkadaşlarıma cevaben, aynı zamanda da diğer bu gibi soruları sormak isteyip de soramamış olan arkadaşlarımıza cevaben videolaştırıp sizlere bu bilgileri paylaşıyorum. İnşallah sadece bu videoyu paylaşmamı isteyen arkadaşlara değil, sizlerin de faydalanacağını ümit ederek videomu herkes için paylaşıyorum. İnşallah faydasını görürsünüz. İnşallah sizlere sahaya çıktığınız zaman olumlu sonuçlar almanızı sağlar. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun konusu Horasan harcı olacak. Genel konu itibariyle bunun detaylandıracağız. Horasan harcı nedir? Nasıl çözülür? Nasıl kırılır? Nasıl açılır? Ne yapmamız gerekiyor? İçerikleri nelerdir? Nelere dayanıklıdır? Gibi birçok konu var. Sizlere inşallah kısa da olsa, öz de olsa açıklamaya çalışacağım. Çünkü bir videonun içinde veya iki videonun içinde bu gibi şeyler açıklanmaz. Yani yetmez. Zamanımız yetmez ama bir ön bilgi olarak sizlere olumlu bir şekilde fayda sağlayacağını düşündüğüm kısaltmalar yaparak sizlere açıklamaya çalışacağım. Eğer ki ekstradan bu videonun içinde bulamadığınız veya açıklanmadığımız veya zamanımızın yetmediğinden dolayı söyleyemediğimiz bilgilerimiz olursa daha sonra yorumlardan olsun, işte e-mailden olsun, sosyal medyalarımızdan olsun yazarsanız bir şekilde bana bunları belirtirsiniz. Ben yine sizler için video yaparım. Bu arada arkadaşlar Telegram grubumuz var. Bakın şu anda şurada paylaştığım Telegram grubu var. Oraya katılabilirsiniz. Çok faydalı bir gruptur. Çünkü diğer arkadaşlarımız da var. Çok kısa bir sürede bayağı bir kitleye ulaştık orada. Bilgili arkadaşlarımız var. İlla benim o anda orada olmama bile gerek yok. Diğer arkadaşlarımızdan bilgi edinebilirsiniz. Yardım alabilirsiniz anlık olarak. Bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Telegram grubu WhatsApp gibi bir gruptur. Telefonunuzda kuruyorsunuz. Arkadaşlık isteği veya katılma isteği gönderiyorsunuz. Ben kabul ederim. Gruba katılın. Diğer arkadaşlardan bilgilerinden yararlanın. Veya siz bilgiliyseniz diğer bilgisi olmayan arkadaşlara bilgilerinizi paylaşarak fayda sağlayın. Video gönderin, ses gönderin, resim gönderin, yazın. Bu gibi gruplara katılın arkadaşlar. Çok faydalıdır sizler için. Tavsiye ederim. Haydi videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere Horasan nasıl anlaşılır? İşte Horasan nasıl çözülür? Horasan nasıl kırılır? Ve daha fazlasından bahsetmeye çalışayım. Çünkü karşımıza çıktığı zaman nasıl kıracağımızı, nasıl çözeceğimizi düşünüyoruz. Sizlere bu şekilde de biraz bilgi vereyim. Ama yapacağınız her şeyi yasal yapın. Yasal olmayan hiçbir şey tavsiye etmiyorum, yapmayın. Horasan nedir ve nasıl anlaşılır? Bir kayanın Horasan olup olmadığını anlamanın en kolay yolu üzerine su dökülür arkadaşlar. Gerçek Horasan kayadan daha geç kurur. Uzun bir süre nemli kalır. Bunun nedeni ise Horasan'ın suyu emmesiyle alakalıdır. Şimdi normal kaya suyu az emer, hemen kurur çünkü. Ama Horasan ise daha emici olduğu için uzun süre ıslak kalmaktadır. Çünkü çok su emmiştir. Eğer devamlı suyla temas halinde ise böyle cila yemiş gibi ıslak ve parlak olurlar bunlar. Bir de zamanında yapan ustası böyle maharetli değilse, yani işin ehli değilse, yani daha doğrusu günümüzdeki gibi her işten anlayan ustalar var ya, hani günümüzde bu şekilde her şeyden anlıyor ama aslında hiçbir halttan anlamayan. İşte o tip bir ustaysa yaptığı Horasan ana kayada emanet gibi durur. Görmek için iyi böyle bakmak lazım, incelemek lazım ki bunun farkına varasınız. Şimdi arkadaşlar diğer anlama yöntemi ise Horasanlı kayadan iki parça koparılır. Bu parçalar birbirine böyle vurulduğunda normal kaya gibi çat çat diye böyle ses çıkmaz, yapmaz. İki tuğlayı birbirine vurmuş gibi daha böyle tok ses çıkar. Ve ayrıca içinde tuğla kırığı, kireç ve benzer maddeler görülebiliyor. Dikkatli bakarsanız bunu anlarsınız. Evet arkadaşlar, Horasan harcının çözümüne başlamadan önce bu Horasan'ın yapımında tam olarak hangi malzemelerin kullanıldığı uzmanlar, bu işi bilenler tarafından incelenip ona göre karar verilmelidir. Çünkü Horasan deyip geçmeyin. Yani Horasanların da çeşitleri vardır. Horasan dediğimiz zaman böyle bir tane Horasan yok yani.
Hepsinin içinde farklı malzemeler kullanılmıştır. Şimdi ben size nasıl horasan harcını çözeceğimizden birkaç seçenek olarak vereceğim. Hangisi uygunsa öyle yaparsınız. 1 kilogram üzüm sirkesi, 1 kilogram limon suyu, bunun içine 2 kilogram alkol, aynı kaba 2 kilogram da asit karıştırılıp çözmek istediğiniz horasanın üzerine dökün. En az böyle 2-3 saat gibi bekledikten sonra kontrol edin. Çözülme olmaz ise horasan harcı hazırlanan malzemeye göre biraz kalındır demek ki. Şimdi malzemeyi 2 katına çıkararak tekrar deneyin. Başka bir şık söyleyeyim. Horasan kayaya alkolü dökün arkadaşlar. Sonra üzerine böyle bir pinar veya meşe odunları öbekleyip yakın. Varsa piknik tüpüne oksijen kaynağı başlığı eklenerek ateşe verin. Bu arada pinarın ne olduğunu da açıklayayım. Meşe ağacı türüdür pinar arkadaşlar. Pinar olarak isimlendirilmektedir. Yandığı zaman közü çok böyle ateş verir. Yani yüksektir, ısı derecesi. Bir başka şık olarak söyleyeyim size. Önce soğutulup sonra şiddetle ısıtılarak, hızlı bir şekilde ısıtılarak da harcı deforme edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Başka bir şekilde yöntem söyleyeyim. Horasan çok güçlü olmasına rağmen ateş yakılıp sirke döküldüğünde dağılır arkadaşlar. Bir başka şık söyleyeyim size. Limon suyu, sirke eşit oranda karıştırılıp içine bir miktar bunların toplamının 1/4 yeterli olacaktır. Saf alkol. Alkolle aynı oranda tuz ruhu karıştırılır arkadaşlar. Bunların karıştığı yani karıştırdığınız yerde durulmaz arkadaşlar, durmayın. Maske takmakta fayda var. Horasanın üzerine dökülüp o yerden uzaklaşmanız lazım. 2-3 saat içinde de bu horasanı belli bir derinliğe kadar çözer. Murçla kırılacak hale getirir yani öyle söyleyeyim. Sertleştiği yerde böyle tekrar dökülmelidir ki o sert tabakayı tekrar alsın. Çok derin horasan dökümünde arkadaşlar işlem bayağı uzun sürer. Tahmini her uygulamada 10-15 santim çözülme yapacaktır. Başka bir yöntem söyleyeyim. Horasanlı bölge dar bir alan ise saf alkol döküyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle birkaç saat bekledikten sonra pürmüz ile ısıtılır. Çekiçle de kırılır. Arkadaşlar yaklaşık 6 ile 10 santimetre et kalınlığında bir horasan sıva için 1 kilogram limon suyu, 1 kilogram üzüm sirkesi, yarım kilogram saf alkol, yarım kilogram asit kullanılır. Limon suyu, sirke ve asit birbirine karıştırılır. Bu karışım horasan üzerine dökülür. 1-2 saat beklenir ve ardından sıvı iyice emilmiş ise tabii ki aynı bölgeye saf alkol dökülür ve yakılır. Normal şartlarda bu karışım horasanı çözer arkadaşlar. Eğer taşlarla örülmüş bir duvarla karşılaşılırsa arkadaşlar ve örülü taşları birbirine horasan harcı ile tutturulmuşsa yapılması gerekenler sırayla şunlar arkadaşlar. Şimdi pürmüzle iyice ısıtılması gerekiyor. Bir tüp veya böyle bir pürmüz işi görür. Isıtıldıktan sonra ilk önce soğuk su dökülür ve soğutulur. Anında soğutulur. Ardından tekrar ısıtılır. Yüksek derecede ısıtıldıktan sonra ikinciye sirkeyi iyice yedirerek dökeceksin arkadaşlar ve yarım saat veya 1 saat kadar bekleyeceksin. Sonra balyozla duvar yıkılır, kırılır arkadaşlar rahat bir şekilde. Bu kayadan yapılmış ve horasanla kayaların birbirine tutturulmuş hali için geçerlidir. Eğer horasan harcına böyle çok dar bir alanda rastlanmışsa rutubete karşı dayanıklı bir formülle yapılmıştır mutlaka. Yoksa dar alanlarda uzun süreli kalmazdı zaten. Onun çözümü için ise horasanlı bölgeye saf alkol dökülecek ve 1-2 saat beklenecek, sonra pürmüzle ısıtılacak ve çekiçle kırılacak. Dar alanlar için çok etkilidir. Şimdi birkaç farklı yöntem daha söyleyeyim size. Mesela yerde kapak veya kaplama horasan harcını kırmak en zor olanlardandır. Bunun birkaç yolu var. Hazır konsantre kesinlikle olmayacak. Yani konsantre limon suları olmayacak ve önceden de sıkılmış olmayacak. Limonlar yerinde kesilecek ve suyu orada sıkılacak. Yani başka yerde hazırlanıp suyu da bidona doldurup da sizin yapacağınız işlemi yapacağınız yere getirilip orada dökülmeyecek demek istiyorum. Sıkılıp üretilen oran kadar eşit düzeyde sirke hazırlanacak ve İkisini karıştırılacaksın arkadaşlar. Yani ikisi karıştırılacak. Bu karışımın 1/4 kadar oranda da saf alkol ve aynı oranda iyotsuz tuz buna eklenecek. Bu toplam karışımı horasanın üzerine döktüğünde
oradan uzaklaşman gerekiyor arkadaşlar. Solumayacaksın bunu. Ortalama 3 saat sonra işte 40-50 santim içeriye girilebilir duruma gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha da böyle bir orası kalınsa tekrar aynı uygulama yapılacak ki yeni açılan sert tabaka açılsın, kırabilirsiniz. Başka bir seçenek arkadaşlar. Bir plastik kovanın içine 4 litre içilebilir su koyulacak ve içine 1 kilogram toz şeker, 1 kilogram tuz, 1 litre elma sirkesi koyup 10 dakika 10-15 dakika karıştıracaksınız. Horasanlı bölgeye dökülüp ortalama 7-8 saat beklemesi gerekiyor. Sonra kum gibi dökülür orası. İyi sonuç alırsınız. Başka bir seçenek arkadaşlar. Horasanlı bölgeye ortalama 15 kilogram toz şekeri eşit bir yüzeyde, böyle eşit bir şekilde yüzeye yayacaksın. Sonra böyle üstüne sirke yavaş bir şekilde dökülecek şekerin üstüne. Bunun üzerine de 3-4 santim toprak dökülecek. Bir gün bekletilecek. Açıldığında yumuşacık böyle bir örgüyle karşılaşacaksın arkadaşlar. Şimdi tabii bazı seçenekler bazen hem zamandan dolayı hem de işte farklı sebeplerden dolayı bizim için uygun olmayabiliyor. Bekleyemiyoruz. Zamanımız olmuyor. Orası uygun olmuyor. Bir daha gidemeyeceğimiz bir durumlar oluyor. Anlatabildim mi? O nedenle size hangisi uygun ise onu yapın. Tabii yapın derken yasal olarak yapın. Ne yapacaksanız yasal olmayan hiçbir işlem yapılmaması gerekiyor. Yasalarımıza uyalım, uymayanları uyaralım, uyduralım. Yoksa bize uydururlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, çimento yokken binalarda yapı malzemeleri nasıl bir arada tutuluyordu mesela? Asırlık yapılarla ilgili bu soruya arkadaşlar verilecek cevaplar arasında Horasan harcı da yer alıyor. Çünkü Horasan harcı hala günümüze bile gelmiş olan çok önemli bir yapı malzemesi. Şimdi onlardan bahsedeceğim. İnşallah fayda görürsün. Arkadaşlar şimdi Horasan harcı yüzlerce yıllık yapılarla kıyaslanınca 50-60-70 senelik betonarme yapıların beli bükülmüş gibi durması, aklımıza böyle eski eserlerin nasıl olup da asırlardır sapasağlam kaldığı sorusunu getiriyor. Doğru mu arkadaşlar? Nasıl olmuş? Nasıl yıkılmamış? Geleneksel üretim modellerine savaş açıldığı, karşı çıkıldığı böyle modern zamanlarda pratikliğinden ötürü böyle bir nevi kutsallık atfedilen çimento yokken arkadaşlar binalarda yapı malzemeleri nasıl bir arada tutuluyordu mesela? Çimentonun yerine ne kullanılıyordu yani? Asırları aşıp gelen o yapılarla ilgili bu soruya arkadaşlar verilecek cevaplar arasında yapı malzemelerini bir arada tutan harç Horasan da yer alıyor. Şimdi inşallah bu Horasan'ı sizlere kısa ve öz olarak açıklamaya çalışacağım. Bu konularla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Emin olun faydasını göreceksiniz. Şimdi bu eski Yunan'dan bu yana Horasan harcını kullanılıyordu arkadaşlar. Kireç kullanılarak elde edilen harç ve sıvalar eski Yunan, Roma ve işte onu izleyen dönemlerden çimentonun bulunmasına kadar geçen sürede yapıların inşalarında yani inşaatlarında kullanılmış harçlar çeşitlilik arz ederken arkadaşlar Horasan harç ve sıvaları kireç, harç ve sıvaları içinde tanımlanıyor. Kırıldıktan sonra öğütülüp toz haline getirilen kiremit, tuğla, çömlek işte ve benzeri böyle pişmiş killere Horasan deniyor. Kabatasla. Horasan harcı ise arkadaşlar Horasan'ın belli oranda yani belli oranlarda kireç ve böyle bazı katkı maddelerinin eklenmesiyle üretilen bağlayıcı ve taşıyıcı özelliğine sahip bir malzemedir. Bazı uygulamalarda arkadaşlar harcın içerisine kum katılırken bazılarında ise nohut büyüklüğünde böyle yani örnek olarak vereyim size parçalar halinde tuğla, kiremit işte bu gibi kırıklara rastlanır. Bu ikinci grup harçlar yapıda kullanılan yontulmuş taşları birleştiren, bağlayan klasik harçlardan farklı fonksiyonları bakımından günümüz betonuna eş değer olan bu harçlara da Horasan denilse bile arkadaşlar bunların Horasan betonu diye adlandırılmaları gerekiyor çünkü. Yani Horasan harcı farklı, Horasan betonu farklı. Şimdi örnek mesela vereyim ben sizlere. Ayasofya ve mesela Süleymaniye'nin harcı da Horasan. Horasan kelimesi İran'ın doğusunda böyle yer alan Horasan bölgesinden geliyor aslında. Horasan harcı Roma döneminde Hindistan'da arkadaşlar Surki, Arap ülkelerinde Homra diye isimlendirilmiş. Harcın Mısır'daki Gize piramitlerinde ve Asur şehirlerinde arkadaşlar kullanıldığına dair bulgulara ulaşılmış.
Şimdi Horasan harç ve sıvaları Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi yapılarında İstanbul'da Ayasofya, Süleymaniye camileri, Rumeli Hisarı, Sultanahmet Külliyesi gibi tarihi yapılar dışında sarnıç, su kemerleri ve hamam gibi yapılarda da kullanılmış. Osmanlı döneminde inşaat ustaları sınıflandırması yapılırken arkadaşlar Horasancı denilen böyle bir usta grubu da bulunurmuş. Horasan harcının keyl adıyla hazır olarak satın alındığı da olurmuş. Yani hazır toz halinde yapılıyor ve karıştırıyorsun, Horasan harcı oluyor. Horasan harcı mukavemet açısından kireç harçlarından üstün. Ayrıca işte renginden dolayı tuğla yapılarında bir böyle ahenk, bir görsel şölen oluşturması açısından Horasan'ı estetik açıdan diğer harçlarla kıyasla böyle daha tercih edilir yapmış. Eski yapılarda taşları birbirine böyle rapt eden, yani bağlayan Horasan harcı yine o yapıların restorasyonunda da vazgeçilmez yapı malzemesi olarak kullanılıyor arkadaşlar günümüzde. Çünkü Horasan harcının taşla ortaya koyduğu uyumu çimento göstermiyor. Bağlayıcı malzeme kireç. Agrega ise arkadaşlar tuğla ve kiremit kırıkları. Horasan harç ve sıvalarında bağlayıcı olarak kireç, agrega olarak ise tuğla veya kiremit kırıkları gibi pişirilmiş toprak malzemeler kullanılmış. Mesela kırma taş, tuğla kırıkları, çakıl, kum gibi dolgu maddelerini birbirine bağlayarak bir manada aslında yapıştırarak yapay taş oluşumuna imkan tanıyan böyle malzemelere bağlayıcı deniyor. Horasan harcı yapımında kullanılan bağlayıcı malzeme ise kireç. Harçta agregalar var. Ayrıca agregalar harç ve sıva üretiminde bağlayıcı maddelerle birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Mineral kökenli farklı boyutlardaki bu malzemeler doğal veya yapay özellikteler. Kum ve çakıllar doğal agrega iken kırma taşlar yüksek fırın cürüfleri, pişmiş killer ve böyle bunların geliştirilmesiyle elde edilmiş olan maddeler ise yapay agrega oluyor. Başta kum olmak üzere tuğla ve kiremit kırıkları, kırılmış taş, işte mermer, yüksek fırın cürufları arkadaşlar ve küller eski yapılarda kullanılmış agregalar olarak biliniyor. Islak mekanlar için en uygun yapı malzemesi. Şimdi hamamlardaki sıvalar su ile böyle doğrudan veya yüksek orandaki nemin duvarlarda yoğunlaşması sonucu sürekli temas halinde olur bildiğiniz gibi. Hidrolik özelliklerinden dolayı Horasan harcı ve sıvaları da suya karşı dayanıklı bir mahiyet arz ediyor arkadaşlar. Hidrolik harçlarda kullanılan malzeme su ile kimyasal reaksiyona girerek katılaşır. Sıvanın ihtiva ettiği kalkerleşmiş kireç gözenek suyunun içinde çözülüp yeniden çökelir. Bu süreçte sıva tabakası bozulup tabakalara ayrışır. Ancak çöken kalsiyum karbonat sayesinde kopmaz arkadaşlar. Bu durum sıvaların iç kısımlarında da böyle gözleniyor. Sıvada yer yer çözünen kalsiyum karbonat harcın içerdiği tuğlaların gözeneklerinde tekrar çökelip sıvanın dağılmasını önler ve daha dayanıklı olmasını sağlar. Bu açıdan bakıldığında suyla iç içe olan mekanlar için Horasan harcının en uygun yapı malzemesi olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim, Horasan harcının deniz suyuna karşı direnci gerçekten de çok yüksek. Bu tür harçların suya, özellikle böyle deniz suyuna karşı dirençleri oldukça yüksek. Bu nedenle nem oranının yüksek olduğu deniz kıyısı şehirlerinde Horasan harcı ve sıvası oldukça yaygın olarak kullanılmış mesela. İnsanlar zamanında bunları bilerek uygulamışlar ve biliyorlarmış. Kireç, tuğla kırıkları ve kimi zamanda böyle ince kumun çok iyi karıştırılmasıyla elde edilen Horasan harcı ağırlıkça yaklaşık 1 kireç, 3 tuğla kırığı karıştırılarak arkadaşlar, sıva ise ağırlıkça %50'nin üzerinde kireç kullanılarak hazırlanıyor. Sıvada harçtan farklı olarak ince taneli agregalar kullanılıyor. Kimi tarihi yapıların harcında yumurta akı bile kullanıldığı ifade edilir günlük konuşmalarımızda, sohbetlerimizde bazı yerlerde. O yapıların inşasında kullanılan harç tam olarak nedir bilmiyoruz. Ancak Horasan harç ve sıvalarında yumurta akı tespit edilmiş değil arkadaşlar. Yani Horasan harcı ve sıvalarında çimentoyla imal edilen harç ve sıvalara göre daha gözenekli bir yapıya ve
böyle daha düşük yoğunluğa sahip. Şimdilik bu kadar diyeyim. Video uzamasın çünkü çok uzun konular bunlar. Bir dünya detay var. Bir videonun içinde ben size anlatmaya kalksam günler sürer. Bunu ileride bölüm bölüm yaparız video olarak. Yine de sizlerle paylaşırım. Herhangi bir acil istediğiniz bilgi olursa yorumlar kısmı var. Telegram grubumuz var. Facebook var, Instagram var, e-mail var. Oradan yazarsınız arkadaşlar ama YouTube'dan, yorumlardan ve Telegram grubuna abone olup Telegram grubuna yazmanız daha erken cevap almanızı sağlayacaktır. Şimdilik bu kadar diyeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah bu videodan, bu bilgilerden faydalanırsınız ve olumlu bir şekilde faydasını görürsünüz arkadaşlar. İşleriniz rast gitsin, şansınız açık olsun şimdiden. Hoşça kalın diyorum herkese.